Yarım ay yürüyüşü. Bunun şeyini, görselini diyorum ya. Kısa anlatım videosunu aslında geçen yayının sonunda görmüştük. Tam olarak hatırlamıyorum da şu sokaktaki çocuklardan birinin abisine yardım edeceğiz diye hatırlıyorum. Cinayetle suçlanıyordu yanlış hatırlamıyorsam, bakalım. Baker Sokağı çetesinden genç Wiggins ailevi bir meseleyle ilgili Holmes'un tavsiyesine başvurur. Büyük kardeşi Layton çifte cinayetle suçlanarak polis tarafından tutuklanmıştır. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Adana hoş geldin. 20 ay sokağındaki cinayeti çöz, olay mahallini incele, 20 ay sokağındaki tanıklarla konuş, Scotland Yard'da Layton'ı sorgula ve eşyalarını incele. Davanın ismi bana çok güzel geldi. Umarım sona, böyle Sherlock Holmes'un son davası olmasına yaraşır bir şeydir. Şimdi nereye gideceğiz biz? Sesler nasıl? İyi, sesler güzel gibi. Ekranda şunu görememem de saçmalık, bir saniye. İlk çocuğumu sorgulasam yoksa yarım ay sokağındaki tanıklarla mı konuşsam? İlk yarım ay sokağına gitmek istiyorum çünkü oranın atmosferini bayağı merak ediyorum. Hilal bir... Okey. Şimdi güzel açıyla ben burayı nasıl alabilirim? Hemen. Dur ayol. Bak elimde de şeyim var. Fenerim. Güzelmiş. Atmosfer güzel. Şunu böyle tam açıyı alıp atla selfie çekeyim bari. Okey. Eve gidince prensesin tabii ki de görebiliriz. Şimdi ilk bakalım. Buradan geri dönüş var. O adamla konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz. Peki. Bu taraftan bir yere gidebiliyor muyuz? Çok karanlık ama. Sürüklenme izleri var burada. Tuşlarını unutmuşum. B Mind Plus'a gidiyordu. Bir tuş daha vardı ya. Hemen şuradan bakabilirsem. B çıkarımlar. Sherlock kabiliyeti, hayal başlat. Hala ilk buraya gelmeden. Ha, sen zaten şeysin. Buradan da gidiş yok. Evet, yok. Peki, her türlü buradayız. Bu tarafta gidilecek bir şey yok. Peki. Ben bunları sürüklenme izleri diye düşündüm ama. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweler by trade. Yani bunu sokakta kalan bir çocuğun yapacağına inanmak bilemiyorum.
Bence işin arkasından mafya çıkabilir. Çok erken You bunları spoke söylemek of için ama statements. You have witnesses? bir Well, kabadayıyı kim I was öldürebilir there, ki so başka? I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Ahmet, hoş Constable geldin. Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Noble Tiger, hoş geldin. Bu arada Bilozru'ya baya güzel şeyler geliyormuş. Daha doğrusu bir tane büyük update geldi de bir tane daha gelecekmiş. Ben ondan sonra tekrardan başlamayı düşünüyorum şahsen. Ama yayında oynamam. Çünkü optimizasyon sıkıntısı var. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Bu arada etraftaki ortam sesleri de çok tatlı. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Hadi bakalım, ilgi çekici başladı. Evi ne güzel ya yalnız. Hani ara sokağa bakıyor da yine de şöyle bir yerde yaşamak tatlı olabilirdi sonuçta. Klişe ama Londra. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Ufak bir drop olmuş. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Ne yapıyorduk? Adamı inceliyorduk. Saga Paşa, hoş geldin. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Kesin mafya işi çıkacak ya yani. Ama o da çok beklendik olur. Normalde sonu şaşırtıcı olduğu için. Düşmüş nesne. Ağaç parçası. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Bu acısız ölmüş en azından. Yani diğerine nazaran. Diğeri kan kaybından gittiği için. Katil uşak. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens.
Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Önce bir adamın neyini çıkartalım diyordum. Hatırlamıyorum ki, kafa gitti iyice. Çengel madalya, kar maskesi, Kırım Savaşı, savaş kıdemlisi. Ah, Sherlock nelerden neler çıkartıyor. Yardım gerekiyor, zayıf. He. Okey. Geri kalan bir şey sanki yüzünde ama. Allah Allah. Gözlerinde hüzünlü bir bakış var senin dayıcım. Bir de burada şöyle bir sıkıntı var. Böyle tam noktaya denk gelmezse parlamıyor mavisi. O yüzden her yeri böyle tek tek geçmek zorundayım. Ellerine bakamıyoruz. Oraya kadar inmiyor. Bu kadar maksimum. Yani göbeğin kayıp düğmesi varmış adamın. O yüzden. Alalım ifadesini. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Ya bence ne olmuş? Adam bu sokaktan geçerken bu adam onu görmüş, ondan sonra bayağı üstüne kalmış. Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Köylü adam bundan haraç istedi. Ama bu adam daha ayak üstünde duramıyor ki. Kurban. 2 farklı ardışık atış sesi duydu. Bu arada bak, dediğin gibi olabilir Yohanna, ama bunu sessiz söylemeyeceğim. Çelişkili ifadeler. Bay Turner polis gelene kadar dairesindeki penceresinde durduğunu söyledi. Ancak bu durum memurun ifadesine ters düşüyor. Çünkü memur pencerede kimseyi görmediğini söyledi. Bunu adama soracağız. Farklı atışlar, 2 kurban. Bunlar birleşmiyor zaten. Okey. Evet, bana da güvenilmez geliyor da daha hani kendi ayakları üstünde doğru düzgün duramayan bir adam olduğu için çelişkiyi soralım.
You have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Polis ölü bedenleri incelemek için gelene kadar penceremde durdum diyor. Ama polis başka şey söylemişti. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Mr. Turner appears to live very modestly. Ne güzel evi. Yani çok güzel değil de yani ortam olarak biraz bakım yapılsa bayağı tatlı geldi gözüme. Ay ışığı vuruyor. Adamlardaki mütevazi bu işte. Ateş, küller, yanmış kağıt. Cesedin yanından da tahta parçası bulmuştuk. Odada şömine var. Ama ısıtma amaçlı. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Makrokanta hoş geldin. Rafları. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Kısa süre önce olduğunu nereden biliyorsun Sherlock? A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Yalnız odaya çok güzel ay ışığı vuruyor. Oyunun atmosferi gerçekten çok başarılı. Özleyeceğim. Buralarda bakılacak bir şeyler var mı? Görüntü. Parçalanmış kağıt. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife is quite sharp. This kitchen knife was used to cut the paper. Yani mutfak bıçağıyla da. Buradan ayı görebilsek çok güzel olurdu bu arada. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Buruşmuş cesedi mi? Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them.
Yataktan kalk. Hın hın hın. Camı aç. Ondan sonra cesede yaklaş. Hiç doğru çıkacağını sanmıyorum ama kırık çubuğu yerleştir. Bu adam cinayetin içinde olsa evet. Ama şöyle bir sıkıntı var. Neden yalan söylüyor cinayetin içinde değilse? Cesetlerin yanına gitmiş. Orada bastonun ucu kırılmış. Hiçbir şey söylemiyor. Çok yavaş ilerliyor bu arada. Burada bastonu kırılıyor. Geri dönüyor. Bastonun ucunu saklıyor. Kağıtları kesiyor. Ateşe atıyor. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Kitaplar, yağlı izler. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Moby Dick. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. Adamın kuyumcu olduğunu söyleyen kimdi ya? Cevher Sefeci'ydi. Ha. Doğru. O sırada ben drop'la uğraştığım için beyin gitti. Tamam. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Şimdi bulduklarımızı soralım bakalım adama. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Ama topallıyorsun. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. Yani yalan söylüyor. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Anahtarı, antika bileklik. Antika bilekliği soralım. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet,
I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Nasıl suçlu değil ya? Ölmüş yani, adamın sokağında 2 kişi vuruluyor. Ve bizim adamın aklına gelen tek şey cesetleri kurcalamak mı oluyor? Arşivlerde bu bilekliği arayacakmışız. Birleştireceğimiz bir parça var mı? Yok. Benim gerçek sahibi. Evdeki her şeye baktık diye düşünüyorum. Evet, sokağın ismi çok güzel. Sokağın atmosferi de aynı zamanda çok güzel. Yani şurası değil de şu kısmı göstereyim sana. Baksana. Ay biraz şeyden, açıdan çıktı da. İlk geldiğimize göre. Ay bayağı parlıyordu da şimdi göremiyoruz maalesef. Ölülerin yüzü birbirine dönük müydü? Yani birbirlerine bakamıyorlar ki. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Memurla konuşacağımız bir It would şey be var my mı? Yok. pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Peki burada başka daha araştıracağımız ne olabilir ki? Şeyi mi gözden kaçırdık? Bu sokak da çok güzelmiş. Ha, buradaki kadın var. Burası buraya kadar ilerleniyormuş. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes, yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Çocuğun kana bulanmış halde ve elinde silahla bulunması hiç hoş değil. Mrs. Ama Powell, hala onun did işlediğini you hear düşünmüyorum the bu cinayeti. gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Beginner hoş geldin. Okey, olay yerini inceleme olayı tamamlandı. Şimdi Layton'ı sorgulamadan önce ben ilk başta eve dönüp
Bu bilekliği araştırmak istiyorum. Bir de Sherlock'un kıyafetini değiştireceğim. Yakalananı daha sorgulamadık. Ona gideceğiz şimdi. Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mock cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Adana burada mı? Onun lady'sini göstereceğim. Şimdi. Kadın bilekliği. Gazetelerden bulacağımızı düşünmüyorum. Antik That is Mısır'a not ait the bir one şey I gibi need. değil bu. Ansiklopediler, gazeteler, araştırma. Allah Allah. That is not the... Burası değil. Araştırma bölümünde değil. Gazetede mi acaba? Gazetede olacağını da sanmıyorum ki. That is not the one I need. 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 Yunan falan da değil. Normalde bunları tak tak buluyorduk da antika bileklik. White Horn'un dairesinde bulunan altın antika bileklik kendine özgü koç başlarıyla süslenmiş. Sağlık bölümünde olmayacağını düşünüyorum. Tarihte bulamadık. Teknolojide değildir zaten. Ekonomi biliminde de değildir. Sanat, mimarlık. That is not the one I need. İngiltere Müzesi'ndeki antik sanat. Allah'ım gözümün önündeymiş aslında. O neymiş ya? O ne ya? Ya Rabbim. Bu muhteşem ve antika mücevher Yunan hazineleri koleksiyonu yanlış çevrilmiş. Yunan hazineleri koleksiyonunun bir parçasıdır. Söylenene göre 5 tane dağ keçisinin başı, bilezik, kolye ve yüzük üzerine oyulmuş ve her biri saf altından yapılmış. 1885'ten beridir keçisi müzede kayıptır. Mitele'nin 5 keçisi 1885'ten beri kayıp. Here it is. I need to continue my research in my archives. ...1984 mi demişti? 85 miydi? Yunan hazineleri çalındı, okey. Helenistik hazineler koleksiyona ait. Kalleş bir hırsızlık. Bizim Türk gazetelerinin şeyleri, başlıkları gibi. Yunan hazineleri dün akşam İngiltere Müzesi'nden Glasford Güzel Sanatlar sergisine araba ile gönderilirken çalındı. Perth sokağında rehin dükkanı sahibi Kenneth Butler o gece Scotland Yard ile irtibat kurdu ve bir adamın kendine tarihi eşyalar satmaya çalıştığını bildirdi. Ve polis tarif edilen adamı yakaladı. Vincent Foley adındaki profesyonel bir hırsız Londra'dan kaçmaya çalışırken limanda enselendi. Adamın Yunan hazineleri çalan kişi olduğunu arabanın şoförü doğruladı. Vincent Foley geriye kalan hazinelerin yerini söylemeyi reddetti. Sonuç olarak hapise atıldı. Kayıp hazineler hala bulunmayı bekliyor. Adam elden çıkarmış. Yoldan geçen adamı.
Neydi, ilginç bir satış tekniği. Here it is. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Kaptan Ertuğrul, hoş geldin ve görüşürüz. Kolay gelsin sınavlarda. Tefeci dükkanı. Kullanım alanı. Kenneth Butler'ın ölü cesedinin alınmış bir metal anahtar. Allah Allah. Bağlantı kuramıyorum. Rehin dükkanı. Rehin dükkanı ayol. Hani herhangi bir eşyayı rehin olarak verip para alıyorsun ya. Yok mu bizde? Var. Şimdi tefeci dükkanına gitmeden önce tefeci dükkanı daha rehin dükkanı daha doğru oluyor. Tefeci daha yanlış bir şey. İlk başta çocuğu sorgulamak istiyorum. Gider misin? Sherlock'un üstünü değiştirecektim, unuttum. Abi çok güzel parçalı. Sapık gibi değil mi? Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Bakalım. Güzelmiş bunun odası. İlk defa geldim buraya. Tefecilik de güzel meslek. Üstündeki eşyalar burada tutuluyor. Bakalım bakalım. 3 dal These sigara. cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Elmayı inceleyemiyoruz galiba. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Başka neresini inceleyeceğiz ayol? Hı. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Şüphemiz mi vardı bu konuda? Farklı atışlar. Leighton altı patları. Hı. Neymiş? Eş zamanlı atışlar. Turner iki atış arasındaki farklılığı duydu ancak 3 atış yapıldı. İlk olarak tek el ateş edildi ve sonrasında ikisiyle aynı anda ateşlendi. Ama uyumsuz olmuyor mu bu durum? Atış pozisyonu. Turner iki atış arasındaki farklılığı duymuş. Sanki Yarımay Sokağı'nın farklı yerlerinde ateşlenmiş gibi. Kafam karıştı. Sen dur bir. İpuçları. Çifte cinayet. İki kişi tarafından işlenen çifte cinayet kurbanlarıdır. Okey. Eli boş.
ikna edici kanıt, tanıdık ifadeleri ve suç silahı muhtemelen katilin Leighton Chapman olduğunu gösteriyor ki ben buna inanmıyorum. Kafasında mermi yiyen adamın bedeninde de mermi yok muydu? 3 el ateş edilmesi gerekmiyor mu? Kafasında mermi yiyen adamın yok. Bir tanesi kafasından yemiş, bir tanesi karnından yemişti. Ya sinek, Allah aşkına bir bırak beni. Okey, diğer hiçbiri birbiriyle eşleşmiyor zaten. Ama tekrardan gidip bir cesetleri inceleriz. Şimdi öyle deyince bir şüpheye düştüm. Yeni bir şey yok ki, neyi birleştirmem? Ha, bunu şey yapmamı istiyorsun. Eş zamanlı atışlar dersem her şey olmuyor. Neyse, her türlü bunu bir sorgulayalım da. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Evet, bu çocuk cinayeti görmüş olabilir. O yüzden bunun peşine de düşmüş olabilirler. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead. Şeyden He escaped through bahsediyor. Whitechapel Street. Aynı sokakta yaşayan adam vardı ya, hani cesetten o şeyi, bilekliği çalmıştı. Gördüğü kişi o bence, ama onun silah olduğunu söylüyor. Ya bunun elinde neden silah var? Gösterişli at gibi. Rahat iş. Ofis katibi. Aynı hapishanenin dövmesi var adamda. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. Bayağı flash atmışlar. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man.
Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Ben neden hala üstünde silah olduğunu anlayamadım. Valla baya parça parça oldu ama koyabilirsem koymaya çalışacağım Sherlock'ları YouTube'a. Layton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps... It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Tam da yerden yerden neden silah alıyor? Layton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a Teşekkürler probable Sherlock, killer? kafamdaki soruları sorduğun için. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. Görüşürüz A criminal adına. ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Westgate mahkumları. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Birleştirelim bakalım parçaları. Layton'un ifadesi. Layton Chapman olay yerine geldiğinde cesedin üzerinde eğilmiş birisini gördüğünü söyledi. Layton cesetlerin birinden silah aldı ve bu adamı kovalamaya başladı. Ancak güçlü bir ışığın parlamasıyla geçici olarak göremez hale geldi. Havai fişekten bahsetmiyor mu burada? Eski dostluk. Bu değil. Bu da değil, bu da değil. Şahsi sebep. Yarım sokağında Layton Chapman tarafından işlenen suçun şahsi sebepleri de olabilir. Bu kısım adamın suçlu olduğunu... Hepsine hoş geldin. Suçlu olduğuna dair kanıtları topladığımız bölüm bayağı. Daha çok eski fotoğraf makinelerinin fosforlu flash patlaması gibi bence. Evet, o da olabilir. Ben tekrar bir suç işleyeceğini sanmıyorum. Çünkü zamanında açlıkla ilgili işte yemek çaldığı için, sırf yemek çaldığı için hapiste yatmış. Daha sonrasında sokakta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bildiği için kardeşini de aynı ortamda aynı şekilde büyümesin diye temiz bir hayata geçmeye çalışmış. Ki bence hani öyle de devam etmeye çalışıyor.
O yüzden ben suçlu olduğunu düşünmüyorum bu adamın. Ölü bedenleri incele, olayı yeniden canlandır. İlk başta şeye gidelim. Tefeci dükkanı, sonra Yarım sokağına döneriz. Ölen adamı tanıyor. Çok büyük tesadüf. Evet, o açıdan bakacak olursak. Pompikka'ya hoş geldin. Bayağı tatlı bir tesadüf. Bu değil. Aa, burası denizcilerin takıldığı pub. Buraya biz önceki davalarda gelmiştik de onu yayında oynamadığım için siz bilmiyorsunuz. Burası. Evet, tanıdığında gizledi. İşin o kısmı da var. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Tırmanma Crampons ekipmanları. and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Muhteşem kilitlenmiş. Kıskanma. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Çocuğun kör oldum dediği kısım bu füze tabancasıyla da olmuş olabilir. İlgi çeken obje. Henüz herhangi bir şeyle bağlayamıyoruz bunu. O yüzden orada duruyor. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Aha, kolye değil mi o? Vallahi bu. The ram's heads. This necklace belongs to the 5 rams of Mittelin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Mektup. Hadi bakalım. Hulo mu? Hulo Kenneth. Bana Kadim Yunan'dan gelen 3 parça koçbaşı figürlü altın mücevherlerden bahsettiğini hatırlıyorum. Hala onlar elinde, öyle değil mi? Güzel. Senin için iyi haberlerim var. O mücevherler için çıldıran yağlı bir müşteri buldum. Servetinin bir kısmını bayılmaya hazır. Bu ayaklı parça çantasıyla sana bir görüşme ayarlayabilirim. Ama ben de pay isterim. Pazar akşamı Great Alley ve Yarım Sokağı'nın kesiştiği yerde havai fişeklerden önce seni bekliyor olacağım. Brian Vercotti. Kasa denen bir şey var. Evet, gerçekten çekmeceye koymuş en değerli parçayı. İnanılmaz. Birleştirelim bakalım parçaları. Nasıl ya? Soygun sebebi. Yarım Sokağı'nda işlenen suçun nedeni kayıp Helenistik hazinelerin aranması olabilir. Bay Turner bilekliği cinayetten hemen sonra aldı ancak yüzük hala kayıp. Evet, bir yüzük daha vardı. Şahsi sebep. Lacing Chapman tarafından işlenen suçun şahsi sebepleri de olabilir. Yani soygun diye kalsın şimdilik de ben hala çocuğun işlediğini düşünmüyorum. Hayali adam. Leighton Chapman'ın ifadesinde betimlediği kişi onun hayal gücünün bir ürünü, kendini aklamak için böyle bir kişi yarattı.
İş pozisyonu dersek. Aa, direkt çocuğu suçladık böyle. Hırsızlık. Soruşturmaya devam et. Daha yüzük yok ortada. Şimdi yarım ay sokağına geri döneceğiz. Burada ilgimi çeken bir obje var ama şuraya bak. Yarım ay sokağına geri dönelim. Bir de cesetleri tekrardan incelemek istiyordum zaten. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. Ne kadar sinir bozucu. Satış için geldilerse para nerede? Satamamışlar ki. Hala bileklik üstündeydi adamın. Ateşli ornitorenk, hoş geldin. A fairly long pole with a forked end. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Ama Mr. Holmes. konuşamıyorum. Peki. Senle bir şey konuşabiliyor muyum? Bir emin olmak adına. I wish this Okay. crime had never happened, Mr. Holmes. Hemen aşağı inelim. Kenneth. Başında herhangi bir darbe yok. 2 tane mermi atılmış. Biri karnına. The bullet penetrated his... Bunun karnına sıkılmış, bunun da kafasına sıkılmış. Tetikçiyi seç. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Lambanı bununla yükseltebiliriz bence. This should be useful. Karnından vurulan olması lazım diye düşünüyorum ben ama. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Vallahi Watson, bulduk. there was a third shot fired in this street. Yani 2 el değil de 3 el sıkılmış. Çapraz ateş. Kenneth Butler, Brian ve Scott ikisi de ellerinde silah tutarken çapraz ateşte öldüler. Şimdi silahlardan biri kayıp. Çifte cinayet. Tek kişi tarafından ateşlenen çifte cinayet kurbanlarıdır. Çapraz ateş dersek ne olur?
Her türlü olmuyorsun burada. Üç atış yapıldı. Hı hı hı. Az ateş. Okey, bu böyle kalsın şimdilik. Silah ilk bence karnından vurulan çekti. Karşıdaki panikledi. Sonra piu piu. Daha birleştireceğim ne var? Layton'ın ifadesi. Kaybolan adam. Layton Chapman'ın yarım ay sokağında kaybolan ceketli adam hakkında ifadesi mantıklı duruyor. 3 el yapılan ateşleme eylemi kayıp olan ikinci bir silahın varlığını kanıtlıyor. Ama şöyle bir durum var. Bu sokağın çıkışındaki çiçekçi kadın da çocuktan başkasının çıkmadığını söylüyor. Bilemiyorum. Aynen, altı patlardan da piu piu sesi. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Peki. Polis olduk şimdi de. Evet, adam buraya saklanmış olsa göremezdik bu arada. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Ya bu ne Allah aşkına, jump scare gibi. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Güvence, hoş geldin. Sokağa girince şey oluyor. Bu ne Allah aşkına Sherlock? No, this is not how I walked at the time of the crime. I was more attentive. Let's start over again. Bak, dikkatliydim diyor. Bulmamamız gerekiyor değil aslında. Sherlock'u bulmazsak şey Mr. yapıyor. Holmes, it wasn't difficult to Öykü, hoş find you at all. geldin. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Bence şuraya gayet güzel saklanırdı ya. Burada yani kimse de görmez. Dar sokakta lambayla yapılan tek bir tür yürüyüş köşeyi aşağı çıkartıyor. Yarım mayın karanlık yerlerinde kimse saklanamaz. Hiç inandırıcı değil, gayet saklanılabilir bence. Duvarların üstü. Yarım ay sokağında cinayet saatinde eğer bir kişi daha olduğunu varsayarsak kaçması için ileride, geride herhangi bir yol yok. Sadece yukarı gidebilir. Bu olayı tekrar canlandıralım. Layton tarafından anlatılan havai fişekler tekrar canlandır ve duvara tırmanmayı dene. Pekala. Fişek tabancası ve tırmanma ekipmanı. O zaman şeye geri dönüyoruz. Tefeci dükkanı. Oradaydı çünkü bunların hepsi.
Yayın bitiyor. Çok mutsuzum şu an. Tırmanma These ekipmanı tools burada. are exactly what I need to climb the wall. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Okey, şimdi o sokağa geri döneceğiz. Havai fişeklerin parlamasına taklit etmeye çalış. Duvara tırmanarak suç mahallinden kaçmanın mümkün olup olmadığını kontrol et. Deneyelim bakalım. Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Hadi bakalım, tekrarlayalım şimdi. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Duvara tırman. Bu duvarlar hiç tırmanılabilir gibi durmuyor ki. The moon illuminates this wall. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. Peki. The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is Marvelous, hoş also geldin. directly in front of Polly Powell. Okey, bu duvar This da değil. wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Aa, hiç tırmanabileceğine inanmıyorum. Değil mi? Vallahi tırmanıyor. I can barely see anything. Holmes? Are you there? Ne olsun Marvelous, seni sorma, sen nasılsın? I should try climbing faster. Daha hızlı mı Daha ne kadar hızlı basacağım?
barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Okay, bu sefer oldu sanırım. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Buradan mı gideceğiz? No. Suçlunun izini takip et ve kaçmak için kullanabileceği binanın tavan arasını incele. Ya oraya koşmuyorum ki. Buradan... Allah'ım. Az önce çıkmadı aynı şey. Oyun bildirimleri hala geliyor mu ya bu arada? Yayına. It's empty. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Bu arada tırmanma olayının cidden gerçek çıkacağını düşünmüyordum. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Bakalım. Duvara tırmanma. Neymiş? Layton'un masumiyeti. Layton Chapman'ın Yarım sokağındaki çatışmada bulunan gizemli ceketli adama ilişkin olan ifadesinin doğruluğu kanıtlandı. Evet. Ama şu anda hiçbir şey birbiriyle uymadığı için delireceğim. Daha tavanda incelenecek şeyler These var. shards of glass are from the window above. We can conclude that the person whom Layton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Başta olayı yayın başında sen burada değil miydin? Okey, yapabileceğimiz tek şey şu an analiz yapmak. O yüzden evimize geri dönüyoruz. O sırada Sherlock'un kıyafetini değiştireyim. Unutuyorum hep. Nerede benim odam? Bunlar da eski davaların mektupları, çözdüklerimiz.
O sırada çok egzotik bir şey olmadı sanırım ama hatırlamıyorum tam olarak. Ne giydirelim Sherlock'a? Ne istiyorum da bu kilitli. Şu gri takım... Yok bu değil. Nerede ya? Bu açık renkli takım olabilir bence. Sabahlığı giyemiyoruz, o da kilitli. Business. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes. Oh, don't make such a fuss. One little hair. Fırçadaki kılla normal insan saçını ve bulduğumuz ipi kıyaslıyoruz. Bilinmeyen saç, at kılı, insan saçı. Hiçbirine benzemiyor. The horsehair is thinner than the hair that we found. Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Ne? Ayı kılı gibi mi duruyor? Egzotik hayvan saçı. Kalın siyah kıl yırtılmış kıyafetten bulundu. Bu kıyafet suç mahallinden hızlıca kaçan adama ait. Kurt adam falan mı çıkacak? Ne oluyorsun? Duvara falan da tırmanıyor. Maymun mu? Allah'ım, evrim teorisi. Sirk akrobatı. Hiç aklıma gelmedi. Vizyonsuz bir insan olduğum için tabii böyle bir şey de çıkma ihtimali var. Sirk akrobatı. Yarım ay sokağındaki cinayet mahallinden kaybolan adam bir sirk akrobatı olabilir. 30 adım yüksekliğindeki duvarı saniyeler içinde tırmanabildi. Büyük ve egzotik bir hayvana ait saç kılı çıkarttığı kıyafetinde bulundu. Evet. Hayali adam. Leighton Chapman ifadesinde hayır, hayali adam falan değil, sirk akrobatı bence. Neye bağlandık? Kaybolma durumu. Sadece Leighton Chapman tarafından görülen kişi duvara tırmanarak olay yerinden kaçtı. O kişi yetenekli bir akrobattı. Suçlu cesetlerden birinin silahını aldı ve yüzük ortada yok. Doğru sirk tespit edebilmek için Wiggins'ten yardım iste. O zaman Yarım Ay Sokağı'na geri dönüyoruz. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. Ya bu I've done adam da nothing sardı wrong. buna. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Mr. Holmes? Günaydın oğlum. We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence.
I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Hadi bakalım. Yani çözmeye çok az kaldı. Biz zaten 1,5 saatlik falan bir hikayeydi. The Drop'la falan uğraştığımız için. Ertesi sabaha, bak sabah olmak bilmiyor diyordunuz. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. Beyza? Duval Kardeşler Sirki. Duval Brothers, a well-known traveling circus that is currently stopped in London. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. Bir de I'll sirke pay gidiyoruz. it a visit. Duval Kardeşler Sirki. Hadi bakalım. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Kılık değiştirme öğelerine sirke girmek için uygun olduğunun emin ol. Biraz sakal, yırtık pırtık bir kıyafet ve şapka iş görür. Hadi bakalım. Eve geri dönüp kıyafet değiştireceğiz. Yırtık pırtık kıyafet. Biraz da sakal. Ya yeni değiştirdim. Bu ne güzel takım giymiştim. Yani yırtık pırtık dediğine göre herhalde şu haydut kıyafetinden bahsediyoruz. Reşenk hoş geldin. Biraz da sakal. Ve şapka lazım. Ay ne kadar çirkin oluyor bu şeylerle. Taşlarla. Yani. Hadi şapkamız bu olsun. Gözlük de taksak mı ki? Gözlük takmayalım ya. Sakal. Bir de sakal istiyor.
Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Hadi bakalım. Çok çirkin oldu. Şimdi sirke geri dönelim. Böyle bizi kabul ederler diye düşünüyorum. Nerelerdesin? Neler yapıyorsun sen Raşenko? Hacı bakkal. Who are you? What's your name? Sen de ne My salak name is adamsın ya. Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Hadi bakalım. İçeri sızdık. Sirki keşfet. Şeyi de inceleyemiyorum ki buralarda. Aha, fil burada. Ulan hayvanı minnacık yere kapamışsınız ya. Okey, girelim bakalım içeri. So, everything is here just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. What? Portakal hoş geldin. Ne kadar minik bir sirk bu ya. Rise up. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. There are enough posters to paste across half of London's walls. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. İlgimi çeken obje. This wooden... Peki. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder.
Sirklere hayvan alet edilmeden de devam edilebilir diye düşünüyorum ben şahsen. İnsanlar ne yapmak istiyorsa yapabilirler. Kolay gelsin Öykü. Görüşürüz. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Adamda altı patlar var. Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on a table over there. Open that. İnceleyelim bakalım. O kağıtlar değil de blok kağıtlar olacakmış. Yanlış yani, bir harf eksik şey yapmışlar. Oyununda anahtar, korunaklı kasa. Bu kasa kullanacak kadar zeki anlaşılan. Yakınlardaki travma. Efeci. Aha. Adam yüzüğü takmış. Vallahi yakaladık şerefsizi. Uzun zamandır antika deyip sanat. Antik yüzük. Sizin birleşiyor olmanız lazım. Nasıl ya? Ceketli adam Charles Foley antika bir yüzük takıyordu. Mitterrand'ın 5 koçun mücevher setinin kayıp son parçası ve belinde bir altı patlar vardı. Charles'ın Yarım Ay Sokağı'ndaki suç mahallinden hızlıca sıvışan gizemli ceketli adam olduğunu kanıtlıyor. Konuşalım bakalım. Başka neler çıkacak? Are you still tampering with that lock? Masada duran kilidi açmamı istiyor. Hadi bakalım. Geldik yine buna ya. Sen böyle böyle hareket ediyorsun. Bence sen buradasın. Yani böyle desek. Sen böyle. Konuşalım bakalım. Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me?
Senin hakkında hiçbir şey duymadım. Sen beni nasıl duydun? Hmm. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Seçeneklerde ilan yoktu işte Well, o he yüzden. died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Notting Hill malikanesindeki gizli kilidi bul ve incele. Gece tekrardan buluşacağız adamla. Onsal hoş geldin. Ay ay. Gidelim bakalım. Bir iki parça sonra bayağı çözeceğiz davayı bu arada. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Sen böyle hareket edebiliyorsun. O zaman seni böyle yerleştirsem. Böyle. Hepsini bir döndürelim. Buralar uyumlu oldu da neresi? Burada sıkıntı var. Sen de olmuyorsun ki ama. Şurada birleştirebileceğimiz bir şey var mı bununla? Öyle gidiyor. Buradan bağlanıyor. Sen neden olmadın? Sen böylesin.
Sen nereye bağlanıyorsun? Sen böylesin diyelim. Şu an birleşmiyor. Ama normalde birleşiyordu tıkır tıkır. Bunu mu yanlış tarafa bağladım acaba ya? Böyle yaparsak ne fark ediyor? Böyle oldu diyelim. Okey. Buralar da düzgün. Harbiden eski kolay falan dedi. En uzun süren olacak sanırım benim için. Buraya denk gelen hangisiydi? Buydu. Ama şu kısım boş kalıyor. Ha. Böyle diyelim. Burada bunu tamamlayacak. Bu var. Buralar tamam oldu. Böyle desek. Nereyi bozdum acaba ya şimdi? Böyle değil mi işte? Allah'ım. Okey. Yok, kilit bug'lı değil. Ben bir kere gittim mi tamamen gidiyor. Cidden iyi ki kolaymış ya. Diğerlerini löp löp geçtik. 10 dakikamı aldı. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Geldik yine ya. Allah kahretsin.
Hareket edenlerden olmadığı sürece okeyim. İlk seni değil seni birleştirmek istiyorum. Tam böylesin desek. Böyle. Hala aynı kapı değil ayol. Kasayı açıyoruz bu sefer. Daha zoru değil ya. O kapıda ben tıkandım o yüzden. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Tuzak kuracağız. Peki. This door is a perfect means of escape in an emergency. Ne şurada bir şeye bakabilir gibi oldum sanki ama. This chair is very solid and well made. This should be useful. Sandalyeyi nasıl yanımda taşıyorum peki? A solid rope. Halatı kullanacak bir yerimiz yok şu anda. The door is now blocked. Okey, buranın açılmasını engelledik. The door is now blocked. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Pencereyi kapatacak bir şey de lazım bize. Ama ondan önce... I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Balyozu bir şey yapamıyorum maalesef ki. Dolabı şeyin önüne. This works very well. No one will escape through this window now. Dolabı itip kaçabilirler aslında yine ama. Baya evde tek başınaya döndü olay. This should be useful. Hey, bunu aldık. Şimdi biz bu kapıyı kapattık da. Adamlar oradan dolanıp yine bu kapıdan çıkamaz mı?
anyone takes the hammer, the rope will uncoil Oha, and make the yani. chandelier fall. Gerçekten. Peki. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Ölecek bayağı, sivri uçlu bu. Üst kata bakalım. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Burada ne varmış? This should Boncuk be kolye. useful. Yere falan mı koyacağım? Gerçekten. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Üstünde çok koşasım geldi ama. Yukarı koşarak çıkıyor. Hilelerden ayakları saklıyor, geri Any düşüyor. thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Burası böyle oldu. Buradan koşup kaçabilirler. Bu kapıyı nasıl engelleyeceğim? Sandalyeyi alabiliyor muyum? Alamıyorum. Buralara da bir şey yapamıyoruz. Oh, that's a lovely old carpet. Halı, ilgimi çeken obje. What a surprise. I recall that. These are the marks of ineffectual lock-picking attempts. Sarp, hoş geldin. The door is now blocked. Buradaki pencerelerden de kaçamazlar mı? Neden bunlara bir şey yapmıyoruz ki? Ha, bunlar şeyliymiş zaten. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Kapağı açacağız, üstüne halı sereceğiz. Okey. Yok, adamları öldürmek değil de işte etkisiz hale getiriyoruz da bayağı öldürmeye çalışıyormuş gibi This geldi should bana. be useful. Böylelikle o kapıya gidiş de engellenmiş olacak, güzel. En iyi hırsız öyle hırsız da. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Koşarak geliyor. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all Tamam, her yeri prepared. koruma altına aldık. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Animasyonlar çok güzel, evet. Police! Police! Bayağı bayılttık. Şey hazır. Anahtarı da alacağız. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street.
How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft'un Mycroft. They are yana oluyor. yours to find. Yavuz hoş geldin. I'll see you soon, dear brother. Mycroft bayağı bilgisayar programıymış aslında. Don't move, Şimdi you kasayı flimflammer. inceleyeceğim ama önden önce Mind Palace. Saklı sanat. Notting Hill'deki terk edilmiş malikanenin içindeki gizli kasada bulunan antikalar 1885'te çalınan ve hala kayıp olduğu düşünülen Helenistik hazinelerin koleksiyonu. Ne diyor? Foley'in intikamı. Charles Foley yarım ay sokağındaki çifte cinayetle alakası olan Helenistik hazinelerin çalınmasını organize etti. Ondan önce kasaya bakacağım. What a beautiful collection of art. It was thought lost. Okey. Böylelikle sonuca ulaşmış olduk. Eğer tıklamazsam tıklamadım saydığı için. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Tiplere bak. One of Foley's companions. He is unconscious. Bu ne yapıyor? One of Foley's companions. He is unconscious. Okey. Bu durumda cinayetin suçlusu belli oldu. Ceketli adam neden bağlanamadı bir yere? Soygun sebebi. Eğitimin masumiyeti, saklı sanat, çapraz ateş. Tekrardan bu seçenekleri değerlendiriyorum da. Cinayet dersen ne oluyorsun? Olmuyorsun. Harbiden yani o şeyin avize, sivri uçlu bir avize adamın tepesine indi ve hiçbir şey olmadı. Gerçekten ilginç. Davadaki tüm ipuçlarını ve değerlendirmeleri bulmadınız. Lütfen davadaki çıkarımlarınıza devam ediniz. Peki. Dur bakayım. Değil mi atladım yok? Yo. Foley'in intikamı. Burayı az önce de okudum zaten. Tabii ki de serbest bırakmayacağım. Organize etmekten hapse atıldı. Cinayetin direkt olarak suçlusu olmadığından Foley'i tutuklar. Charles Foley hain intikam planını organize etti ve hayata geçirdi. Kadim ve değerli hazinelerin çalınmasına da katılırsa asılmayı hak ediyor. Ama adamları öldürdü. Asılsın ya yani. No. Asılması yani hiçbir türlü asılmasından yana değilim aslında ama kibirlerini öldürdüğü için adamı serbest bırakmayacağım. Serbest bırakma olayı dokunuyor bana sadece şu anda. Foley'i tutukla diyorum. Hadi bakalım.
İnisiyatifli seçimimi onaylıyor muyum? Evet. Büyük dedemin malını çalmış. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Nereye gidiyoruz ki? Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs, honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street, and all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, Haklılar bu and arada we accepted it isyanlarında. so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No lives shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. Yani bir yere havaya They're uçurarak only bir papers, isyana after all. katılmanız taraftar So değilim. many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free No. and that they don't belong to anyone. Dediğine ulaşamazsın böyle. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Sigarayı fırlat. Ha. Adamların isyanları konusunda, karşı çıktıkları şeyler konusunda haklı olduklarını düşünüyorum. Ama bir yerleri patlatarak, ederek bir sonuca varabileceklerini de sanmıyorum. Yani kaosta yine olan fakir insanları olacak, zenginler gayet tatlı bir şekilde yaşamlarına devam edecekler. Ah, üzgünüm. Üzgünüm ama bunu yapmanıza izin veremem. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now!
Biz sirki patlatıyoruz. Onlar patlatmak istedikleri yer bambaşka. Fili So, hatırlatmayın. you're interested in Russian literature now. Quite, lately. It is an interesting book. Yağmur I sesi mi o? remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty Fili, that, ay fili in the first salmışızdır place, diye umuyorum should ben. be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Ne? Evet, sonucu doğru tahmin etmişiz. Charles Foley abisinin intikamını almak için hain intikam planını organize etti ve hayata geçirdi. 2 kişinin ölmesine sebep oldu ve neredeyse masum bir adamın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına neden oluyordu. Aslında onun takımı neşeli adamlar, yani Londra'da devrim yapmayı planlayan kişiler tarafından tutuldu. Bunun yanında yasal olarak British Museum ait olan kadim hazinelerin çalınmasını organize etti. Asılmayı hak ediyor. Kararı kabul ediyorum. Davayı aynı yollarla çözenler %96. Evet, karşı komşu taşınıyormuş. Böylelikle bitmiş oldu.